Katılım konusunda bu bir sorumluluk. Bir yönetim kurulu, federasyonun yönetim kurulunda olmanın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Sonuçta siz toplantılara katılmak zorundasınız, gündemi takip etmek zorundasınız, bununla ilgili reaksiyon almak zorundasınız. Türkiye çapında bir organizasyon, bir oluşum olduğu için merkezde yapılan toplantılara, işte aylık olabilir, daha sık olabilir, daha geniş aralıklarla olabilir, toplantılara katılmak zorundasınız. Zaman zaman seyahatlerde bulunmanız gerekir, seyahate çıkmanız gerekir. Birincisi, buna seyahat etmeye uygun olmanız gerekir. Seyahat etmek konusunda tek başınıza seyahat etmeye müsait olmanız gerekir. Buna hazır olmanız gerekir. Şimdi hemen kadın erkek açısından düşünüyoruz. Seyahat etmeye alışkın olmanız veya sonrasında alışmanız gerekir. Elbette aile sorumlulukları, işle ilgili sorumluluklar sizin seyahat etmenizi kısıtlayabilir, imkanınızı kısıtlayabilir. Bunu göze almanız gerekiyor. Dolayısıyla bir yönetim kurulunda olup o sorumlulukları yerine getirebilecek şekilde sizin ilk önce hayatınızı düzenlemiş olmanız gerekiyor. Eğer evliyseniz, aileniz ya da çocuklarınız varsa onların yaşantısını buna göre ayarlamanız gerekiyor. Bu açıdan kadın ve erkek olarak değerlendirdiğinizde elbette kadınlar için çok daha fazla çözülecek sorun var veya çok daha fazla düzenleme yapılması gerekiyor. Kendi açımdan düşünürsek çocuklarım daha büyük olduğu için onları kendi hayatlarında düzenlerini, akışlarını bozmadan bu sorumlulukları yerine getirebiliyorum. Diğer taraftan kendi mesleğimin sorumluluklarını aksatmadan buna ayırabilmem gerekiyor. Çok planlı, zaman yönetimi diyoruz ya artık. Zamanı çok iyi yöneterek yaşamanız gerekiyor. İşte kadınlar bunları yapabildikleri ölçüde tabii ki yönetim kurullarında yer alabilirler. Bu biraz bireysel beceriye elbette kalıyor. Kişisel olarak bunu istemeniz gerekiyor. Bunu kişisel hedefleriniz arasına koymanız gerekiyor. Bizim kültürümüzde ya da Türkiye'de, başka ülkeleri bilmiyorum, bu konuyla ilgili bir çalışma yapmadığım için ama erkekler bunlara daha müsait, daha mobil yaşıyorlar, daha fazla hareket edebiliyorlar seyahat noktasında. Hani hemen bir aile sorumluluğu anneden soruluyor. İşle ilgili sorumluluklarınızda dediğim gibi bunları eğer ayarlayabiliyorsanız, bu çerçeveden toparlayacak olursak eğer, belki kadınların yönetim kurullarında, bir federasyon yönetim kurulunda çalışabilmesi için bir, kendisinin istekli olması gerekiyor. İki, bunu kişisel hedeflerine koyması gerekiyor. Üçüncüsü, şartlarını buna adapte edebilecek düzeyde ya da edebilecek şekilde olması gerekiyor. Küçük bir çocuğunuz varsa, küçük bir bebeğiniz varsa tek başınıza seyahat edemeyebilirsiniz. Bu noktada da işin içine şu gerekiyor. Eğer bir kadının böyle bir pozisyonda olmasını istiyorsak ona farklı şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. Avrupa Birliği komisyonunda sanıyorum bir görüntü var. Delegelerden bir tanesinin kucağında bebeği var. Hatta bebeğini emziriyor o büyük toplantı salonunda. O aklıma geldi şu anda. Ona yani bebekle birlikte seyahat etmesi gerekiyorsa evet seyahat edebilir. Bu duruma bebek de kendisini uydurur. Anne de kendisini uydurur. Ve orada hiçbir sorun çıkmadan katkı neyse o oluşuma, o kadının katkısı neyse, potansiyeli, kişisel olarak işte uzmanlık olarak neyse katkısı o katkıyı verebilir. Ve dolayısıyla işte toplumların gelişimine, Avrupa Birliği'nin hedeflerine katkıda bulunacak şekilde bu tip kurullarda mutlaka çalışabilir. Ama işte yardıma ihtiyaç var. Belki bu konuda da politika yapıcıların bazı kararlar vermesi ve bunları da göz önünde bulundurması gerekiyor diyebilirim.